Şimdi muhterem arkadaşlarım, bakınız bütün bu kısır döngüler, pompalar böylece çalışıp dururken ve biraz önce vatandaşın temsilcisi olarak o hanım kardeşimiz gözyaşları dökerken bugünkü yönetim, siyasi iktidar ne yapıyor? Bu iktidar tam bir rantiye zihniyetiyle hareket etmektedir. Bunun özelliğini şu 6 tane maddeyle özetlememiz mümkündür. Bunların gayesi güçlü ekonomiye geçiş değil, adını böyle koymuşlarsa da güçlünün ekonomisini onarımdır. Yapmak istedikleri bu. Kaynakları yanlış maksat için arıyorlar ve yanlış yerde arıyorlar. Kaynağı üretimde, ihracatta, istihdamda aramaları lazım gelirken borçta arıyorlar ve bu kaynağı üretimi arttırmak için kullanacaklarına hortumları tamir etmek, pompaları hızlandırmak için, rantiyeyi daha çok zengin etmek için arıyorlar. Gayeler de bu. Ve rant ekonomisi düzenini tahkim ediyorlar. İç borç ve yüksek faizler sarmalı gittikçe artıyor. Dış borç gittikçe arttırılıyor. İşte buna mukabil halktan sadece sabır ve fedakarlık isteniyor. Şu gördüğünüz 6 tane karakter var ya, bu 6 tane karakter rant ekonomisinin kesin sıfatlarıdır. Bu ekonomiden de hayır gelmez. Bu gidişattan da kurtuluş mümkün değil. Bakınız şu söylediklerimizi hemen birkaç tane açıklamayla tamamlayalım. Bakınız bunlar son olarak Sayın Derviş'in raporunda şunları koydular. Size 4 tane delil veriyorum. Diyor ki Merkez Bankası tam bağımsızlığa kavuşturulacak. Niçin? Merkez Bankası tam bağımsızlığa kavuşturulacak. Bunun sonucunda demin söylediğimiz fonlama operasyonu ve demin söylemiş olduğumuz pompalar halk tarafından seçilmiş bir hükümetin dahi müdahale edemeyeceği şekilde rantiyenin arzusuna uygun olarak çalışsın. Kimse bunlara karışmasın. Ne yazık ki asıl maksat bu. Hazinenin Merkez Bankası'ndan faizsiz avans ve kredi alması yasaklanıyor. Hazinenin Merkez Bankası'ndan faizsiz avans ve kredi alması yasaklanıyor demek, ne yapacak hazine? Gidecek mutlaka yüksek faizle borçlanacak. Yani mutlaka rantiyeye gelir aktaracak. Eğer Merkez Bankası'ndan faizsiz olsa alsa kullansa bu takdirde rantiye bir şey gitmeyecek. Onun için bunu yasaklıyorlar. Bu çok yanlış bir davranıştır. Bir numaralı kısır döngüyü kuvvetlendiriyor böylece. Diyor ki görev zararları için Ziraat ve Halk Bankası'na 10,5 katrilyon verdim, senet verdim diyor. 7 katrilyon daha vereceğim Haziran ayına kadar diyor. Bunların manası ne demek? 10 katrilyon verdi, 7 katrilyon daha 17 katrilyon senet veriyor, bunlara bono veriyor. Bunları %150 faizle piyasadan toplayacak sonra bugün olur. Borçlanıyor çünkü. Bu tam 42,5 katrilyon yeni borçlanmayı gerektiriyor. İç borcu gerektiriyor. Ve bu bankalar şimdi bilançolarını bu kağıtlarla benim karşılığım var diye gösterdikleri için yeniden kredi vereceklerdir rantiyecilere ve bu bonoları da aynı zamanda repoda kullanacaklardır. Böylece tekrar kısır döngüler ve pompaları çalıştıracaklardır. Bundan dolayı Halk Bankası ve Ziraat Bankası'na zararlar, görev zararları karşılığının şu şekilde ödenmiş olması, bu zihniyetle aslında rantiyeyi kuvvetlendirmek başka bir mana taşımaz. Ve diğer yandan şimdi Başbakanlığa bir kanun sürülmüştür. Bu kanuna göre kamu bankalarına görev verilmesi halinde bununla ilgili karşılığı ilgili yıl bütçesinden kullanarak kuruluşlara peşin olarak ödeme yapılacak. Yani Ziraat Bankası, Halk Bankası esnafa ve köylüye görev zararı ödeyecek ise bunu siz sene başında bütçeye koyacaksınız. Bu bankalara vereceksiniz.
Bu bankalar kendi sermayeleri ve bu paralarla rantiyeye çalışacak, zihniyet böyle. Dolayısıyla siz bunları köylüye ve KOBİ'lere destek olsun olarak çalıştırmış olmuyorsunuz. Bu zihniyetten dolayı rantiyeye daha fazla destek vermiş oluyorsunuz. Şeklen dışarıdan bakarsanız aman ekonomiyi disiplin altına kurmak için ne kadar gayret sarf ediliyor dersiniz. Ama tencerenin kapağını kaldırdınız mı altında rantiye cirit atmaktadır. Bu gerçeği görürsünüz ne yazık ki. İşte bu sebepten dolayıdır ki sonuçta boyuna borç alınıyor. Nitekim bakınız biraz önce gördüğümüz şu grafikte borçlar, gerçek bir hesap yaparsanız 2001 yılında şu anda borç 43 katrilyondur. 53 katrilyondur. Bunlar kamu bankalarına verilen kağıtlar ve Ocak'la Nisan ayındaki artışın sene sonuna kadar artışı takip edildiği takdirde sene sonunda 92 katrilyon olacak iç borç. Dikkatinizi çekiyorum, bizim elde önce hükümetimizde 96-97'de gördüğünüz gibi iç borç hemen hemen hiç yapılmamış, aynı değerde sabit tutulmuştur. Bizden önceki hükümette her ne kadar iç borç azaltılmış gözüküyorsa da bu devalüasyondan dolayıdır. Dolayısıyla iç borçlar görüldüğü gibi hızla bizim arkamızdan artmış ve bugün 92 milyon dolara, katrilyona gelmiştir. Bunun içerisinde kitlere verilmiş olan verilecek olan 17 katrilyonun sebep olmuş olduğu demin söylediğim takriben 40 katrilyonluk borçlanma yoktur. Bunları üzerine koyacak olursanız şu anda ülkenin nasıl bir uçuruma geldiğini görürsünüz. Şimdi bakınız 92 17'de kitlerden 109 yapar. Bu sene gayri safi milli hasıla 153'tür. Bu 109'u 153'e bölerseniz %71 yapar. Ne demek? 91 yılı sonunda gayri safi milli hasılanın %71'i kadar borçlanma olacak. Maastricht kriterleri ne diyor? Hiçbir zaman bu %60'ı geçmemeli. İç ve dış borcun toplamı geçmemeli diyor. Bunlar da yalnız iç borç %71'e varıyor bu sene sonunda. Dış borcu da hesaba katacak olursak 114 dış borç var. Bunları da toplayacak olursak %146 yap. Gayri safi milli hasılanın iç ve dış borç toplamı bu sene sonunda %146'yı buluyor. Bu anlayanlar için korkunç bir felakettir. Şu işte 3 ayın içerisinde nasıl borçlanıldığı görülüyor. Harıl. Şuraya bir göz atacak olursanız Ocak ayında görüldüğü gibi şu kadar ana para, bu kadar faiz ödenmiş. Şubat'ta bu kadar, Mart'ta bu kadar. Şunların manası demek 6,5-4,6 katrilyon toplam borç ödeniyor. Ve iç ve dış borç bir felaket halinde büyürken bugünkü yönetimin politikalarıyla halka dönülüp ne deniyor? Biz bu işi el ele çözeceğiz. Herkesten fedakarlık bekliyorum. 3 ay sabredin yeter. Evet. İşte 3 ay sabredin, el ele çözeceğiz. Halka hitaplar bunlardır. Ama demin söylediğim gibi gerçekte yapılanlar sadece borçlanmaktır.